arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizde şöyle güzel bir ipim var. Onunla başlayacağım. Şöyle orta kalınlıkta 100 gram 250 metre uzunluğu olan bebe yünü. Kullanacağım şiş 3 numara. Modelim o kadar güzel, o kadar farklı bir model ki inşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz başlayalım. Evet, modelimize şöyle 2 şişle ilmek alarak başlayalım arkadaşlar. Altının çok çekmemesi gerekiyor. Altta dilimlenen bir model. Onun için 2 şişle başlıyorum. Şu şekilde ilk ilmeğimi aldım. Bu model için 16 ve 16'nın katları ilmek sayısına ihtiyacımız var. Artı 2. 16 ve 16'nın katları artı 2 ilmek olarak başlayacağız yapacağımız örgüye göre. Lastik istemeyen bir model. Dediğim gibi altı dilimleniyor. O yüzden lastiğe gerek yok. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 16 model kurmak için kullanacağım. Bir model üzerinden göstereceğim. Artı 2 yaptım. Şişimin birini çıkarttım. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Modelimizin ön yüzü birinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi beraber örerek düz ördüm ve kestim, yani 2 ilmeği bir ördüm. Bir doladım. 2 ilmeği bir ördüm. Bir doladım. 2 ilmeği bir ördüm. Toplamda 8 ilmeği bu şekilde yapacağım. Bir doladım. 2 ilmeğimi bir ördüm. 2, 4, 6, 7. Sonunda doluyorum. Bakın, sıra başında dolamadım. Kenar ilmeğinden sonra dolama yapmadım. Direkt kestim, yani 2 ilmeği bir ördüm. Sıra sonunda, yani şu model kurulumu bitince dolama yapıyorum bir kez, yani artırdım. 8 tane düz olarak örelim. 8 ilmek. Bu işlemleri 8 ilmekte yaptım. 8 ilmekte düz örüyorum. Sekiz ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin ikinci sıra arka yüzündeyim. Modelimiz 8 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 8 ilmek yine düz örüyorum. Ön yüzünde düz ördüğüm ilmekleri arka yüzünde yine düz olarak örüyorum. 8 ilmek. Sekiz ilmek düz ördüm. Şu ajurlu yere geldiği zaman onları ters olarak örüyorum. Ajurlu bölümü ters olarak örelim. Orada 8 ilmek. 8 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Aynı işlemleri yapıyoruz yine birinci sırada yaptığımız gibi. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi bakın sola doğru kesiyorum, yani sola doğru 2 ilmeğimi bir örerek kestim. Bir doladım. Yine 2 ilmeği bir düz ördüm ve kestim. Bir doladım. 2 ilmeğimi bir düz örerek kestim.
Bir doladım. Aynı işlem yapıyorum. 2 ilmeğimi, bakın bu öndeki ve arkadakini düz örerek kesiyorum. Son kez doladım. Kesme işleminden sonra doladım. Yine şişimde 8 ilmek var. Şimdi bu haroşalı yere geldim. 8 ilmek düz örüyorum. 8 ilmek düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Modelimizin kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sekiz ilmek düz olarak örüyorum. Haroşalı bölümümüz arka tarafta, ön tarafta da düz olarak örüyorum. 8 ilmek düz ördüm. Ajurlu yere geldiğimde arka tarafta bunları ters olarak örüyorum. Ajurlu bölümü arka tarafta ters olarak örüyorum bütün ilmeklerimi. Ben sadece bir model üzerinden anlatıyorum arkadaşlar. Bunu tabii ki yapacağınız örgüye göre bu şekilde 16 ilmekle başlayacaksınız. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru ikisini bir kestim. Bir doladım. Ajur yaptım yani. 2 ilmek bir örerek kestim. Bir doladım. 2 ilmek bir örerek kestim. Bir doladım. 2 ilmek bir örerek kestim. Son kez doluyorum. 6 ilmeğimi bu şekilde tamamladım. Pardon, 8 ilmeğimi bu şekilde tamamladım. 8 ilmek düz örüyorum. Haroşalı yere geldim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 6. sıra arka yüzündeyim modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Haroşalı bölümü yine 8 ilmek düz olarak örüyorum. 6. sıra arka yüzündeyim. 8 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 8 ilmek. Ajurlu bölüme geldiğimde arka yüzünde bunları ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine sıradaki 2 ilmeğimi düz olarak kestim. Şu şekilde düz ördüm. 2 ilmeğimi kestim. Bir doladım. Ajur yaptım burada. 2 ilmeğimi bir düz olarak kestim. Bir doladım. 2 ilmeğimi bir düz örerek kestim. Bir doladım. 2 ilmeğimi bir düz örerek kestim. Son kez doladım. Haroşalı bölüme geçtim. 8 tane düz ilmek örüyorum. İkinci model kurulumunda ajurlu bölümün üstüne haroşa yapacağız. Haroşanın üzerinde de ajurluyu uygulayacağız. Kenar ilmeğimi de ördüm. 7. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. Bakın dilim oluşmaya başladı. Ama ben yani tek model üzerinden gösterdiğim için bu kadar anlaşılıyor. Model tabii ki fazla başlandığında harika görünecek. 8. sıra arka yüzündeyim. Modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 8 ilmek düz örelim. Haroşalı kısımda 8 tane düz örüyorum. 8 ilmek ördüm.
Ajurlu yere geldiğimde ajurlu ilmeklerimizi 8 tane ters olarak örüyorum. Modelimiz çok zor görünmesine rağmen gördüğünüz gibi çok kolay, farklı bir model. Siz de yorumlarda bekliyorum, fikirlerinizi yazarsanız. Evet, 8 sırayı tamamladım arkadaşlar. Modelimizi bir kez kurmuş olduk. Şimdi modeli kaydırarak ikinci kez kuracağız. Bu ajurlu yere haroşa başlayacağız. Modelin ikinci kez kurarken birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 8 ilmek düz örüyorum. Sekiz ilmek düz ördüm. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenar ilmeğinden sonra 8 ilmek düz ördüm. Şimdi burada ajur kurarken önce doluyorum. Bu kısımda sonra doluyordum kesme işleminden önce. İkinci model kurulumunda önce ajur yapıyorum. Bir dolama yaptım. Şu sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Bunu da sağ tarafa keseceğimiz için 2 ilmeğin şöyle yerlerini değiştirdim ve ikisini bir düz örerek kestim. Bir doladım. 2 ilmeğin yerlerini değiştirdim. Bakın öndekini arkaya, arkadakini de öne aldım ve ikisini bir düz örerek kestim. Bir doladım. Siz bu şekilde örebiliyorsanız hiç ilmeğin yerini değiştirmeye gerek yok. Şuradan örebiliyorsanız. Ben o şekilde öremiyorum arkadaşlar. Onun için ilmeklerin yerini değiştiriyorum. Sizin elinize nasıl kolay geliyorsa, ben yani ikisini de söyleyeyim size. Bir doladım. 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. Toplamda 8 ilmeğimizde burada ajurlu örgü yaptık. Bakın burada başta dolamıştım. 2 ilmeği kestim. Bir doladım, 2 ilmeği kestim. Bir doladım, 2 ilmeği kestim. Bir doladım, 2 ilmeği kestim. Başta doladığım için sonda dolamıyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin birinci sıra ön yüzündeydik. Şimdi ikinci sıra arka yüzündeyiz. İkinci kez modeli kuruyoruz. Ajurluyla haroşanın yerini değiştirdik. Arka yüzünde ajurlu bölümü ters olarak örüyorum bütün ilmekleri. Kenar ilmeğinden sonra 8 ilmek ters örüyorum. Ajurlu kısmı yapıyorum şu anda. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8. 8 ilmek ters ördüm. 8 ilmek şimdi düz örüyorum. Haroşalı bölümü yapıyoruz. Sekiz ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 8 sıra düz örüyorum. Haroşalı kısmı yaptığımız yer. 8 ilmek, pardon sıra mı dedim ben? 8 ilmek düz örüyorum. 2, 4, 6, 7, 8 ilmek düz ördüm. Ajurlu bölüme geldim şimdi. Önce doluyorum. Daha sonra 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum. Öndekini arkaya, arkadakini de önden alarak şişime taktım. 2 ilmeği bir düz örerek kestim. Bir doladım. 2 ilmeğin yerini değiştirdim. İkisini bir düz örerek kestim. Bir doladım. 2 ilmeğin yerlerini değiştirdim. Düz örerek kestim. Bir kez doladım. Son 2 ilmeğimizin de yine yerlerini değiştiriyorum. İkisini bir düz örerek kesiyorum.
Kenar ilmeğimi de ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ajurlu kısımda arka yüzünde ters örüyorum. 8 ilmek ters olarak örelim. Beş, 6, 7, 8 ilmek ters olarak ördüm ajurlu kısmı. Haroşalı bölüme geldiğimde 8 ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. 5. sıra ön yüzündeyim. Bakın model oluşmaya başladı. Beşinci sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 8 ilmek düz örüyorum. Haroşalı bölüm, ama pardon. Evet, haroşalı bölümdeyiz. Ajurla karıştırdım bir an. 2, 4, 6, 8. 8 ilmek düz ördüm. Ajurlu bölüme geldiğimde önce bir doladım. Daha sonra 2 ilmeğin yerini değiştirdim. Dediğim gibi siz sol taraftan alabilirseniz o şekilde yapın. İlmeği çevirmenize gerek yok. Bir doladım. 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. Bir doladım. 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. Bir doladım. 2 ilmeğin yerlerini değiştirdim. Ve düz örerek kestim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın bunda sola doğru kesme işlemi yapmıştık. Buradakinde sağa doğru kesme işlemi yapıyoruz. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ajurlu bölümümü 8 ilmek olarak ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ters ördüm ajurlu bölümü. 8 ilmek düz örüyorum. Haroşalı olan kısım. Kenar ilmeğimi de ördüm. 7. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Haroşalı kısımda düz 8 ilmek örüyorum. Sekiz ilmek düz ördüm. Ajurlu bölüme geldiğimde önce bir doladım şişime. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi yerlerini değiştirdim bu şekilde. Sağa doğru kestim yani. Düz örerek. Bir doladım. 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum. İkisini bir örerek kestim. Bir doladım. 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum. Ve ikisini bir örerek kestim. Bir doladım. Son 2 ilmeğimi de yerini değiştiriyorum şöyle. Öndekini arkaya, arkadakini de önden aldım. Şişime taktım. İkisini bir düz örerek kestim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 8. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız, ikinci kez modeli kurmuş olduk arkadaşlar.
Son sıramızda yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ajurlu bölümü 8 ilmek ters olarak örüyorum. Sekiz ilmek ters ördüm. Haroşalı bölüme geldiğimde 8 ilmek düz örüyorum. 8. sıra arka yüzündeyim. Modeli 2 kez kurmuş olduk. Model bu 2 kurulumun tekrarı olacak arkadaşlar. 1 ve 2. modelin tekrarından oluşacak. Evet. Bakın model oluşmaya başladı. Tabii ki ilerledikçe kendini gösteren bir model. Ucu da şöyle dilimli dilimli olacak. Şu şekilde göstereyim. Şimdi modeli 3. kez kurarken 1. kurulumda ne yaptıysak ajurlu. Bu kısmı ajur kuracağız. Haroşanın üzerine ajurlu bölümü başlayacağız. Ajurlu bölümün üzerine ise haroşalı bölümü yapacağız. 8 ilmek haroşayla devam edeceğiz. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Anlamadığınız yerler olursa yorumlardan sorarsınız. Bunu da ben daha önce yaptım. Bakın modelin ilerlemiş hali böyle. Bunu şimdi beraber yaptık. Bunu da daha önce yaptım size göstermek için şu şekilde. Bakın bunu 4 numaralı şişle yaptım. Gördüğünüz gibi salaş gayet güzel. Bebe yünüyle ördüm ben. Bununla şal yapmak isterseniz şallık yünlerle, daha ince yün ve daha kalın şişlerle bence harika bir model. Bakın dantel gibi. Çok çok güzel. Altta dediğim gibi şöyle dilimler oluşuyor. Çok gösterişli ve farklı bir model. Benim hoşuma gitti. Sizinle de paylaşmak istedim. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Şu şekilde göstereyim. Dediğim gibi bundan yelek yapabilirsiniz. Mevsimlik yeleklerinizde kullanabilirsiniz. Şal yapımında kullanabilirsiniz. Daha doğrusu istediğiniz örgüde kullanabileceğiniz harika bir model. Ajurlu bir model tabii ki. Mevsimlik ve yazlık örgülerinize daha uygun. Koton iplerle, merserize iplerle harika olur. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir yorum yapmayı, beğeni yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.